Merhaba arkadaşlar, ben Ege. Bir kere de oynayalım. Nasıl başladım çok karışık ama neyle başladım? Ben kendimi bir kırmızı elma olarak tanımlıyorum. Hiç de beklediğim tepkiyi görmedim. Yani hormona başlayacağım ve başladım. Susama beni o kadar yani mahvetti ki. Spor yapın. Psikiyatrist bence gaydi. Ay biz çok kötüyüz ya. Merhaba arkadaşlar, ben Ege. Ben de Ege. Neden buradayız biz bugün? Neden? Öyle muhabbet etmeye geldik. 5 ayın sonunda Berlin'de güneş açınca dedik ki dışarı çıkalım. Sonunda. Güzel bir gün. Biraz soğuk ama yapacak bir şey yok. Yani genel olarak trans sürecinden bahsedeceğiz bugün. Deneyimlerimizi paylaşacağız. Yani bahsedeceğiz derken deneyim paylaşımı daha Evet, çok. deneyim Evet, paylaşımı. genel olarak değil. Biz ne yaşadık? Ee, işte mesela hormona ne zaman başladık? Öncesinde nasıl beklentilerimiz vardı? Neler oldu? Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Neler bizi hayal kırıklığına uğrattı? Aynen. Ya da mesela ben hormona başlamadan önce internette sürekli bakıyordum ve insanlar sürekli şey olarak anlatıyordu. Hani testosterona başladığında hemen her şey Evet, değişecek sürecin falan. en yorucu kısmı bence. Beklemek biraz. Bunlara değineceğiz aslında. Evet, beklemek yorucu ama benim dediğim şey daha çok şey böyle. Çünkü ben hormona başladığımda ilk daha gizli olarak hani Hı hı. trans oldum açık olarak yaşamıyordum. Ama yine de o kadar böyle dayanamıyordum ki hani hormona başlayacağım ve başladım. Ama başladığımda da hani her şeyi göze alarak başladım. Bir anda böyle bir sabah kalktığımda aşırı kalın bir sesle ve hani aile evinde yaşıyorum. Ailem ne der Kalın bir gibisinden. sesle mi başladın? Hayır, Hayır, öyle kalın bir bir sesle öyle bir şeyden korktum. başlayacağını düşünüyorum. Aynen. Okey. Ama öyle de olmadı Çok yani. anlaşılır. Evet, öyle olmuyor. Evet. İyi ki de öyle olmuyor. Yani bir noktadan sonra benim de beklentim o yöndeydi. Yani sürecin ilerleyen kısımları için de yine aynı şekilde. Hemen sakallarım, bıyıklarım çıksın, sesim kalınlaşsın, biraz kaslanayım vesaire. Aynen. Benim de öyleydi bu arada. Onu çok istedim. Hala kaslanamadım bu arada. Saçmalama bu Benim arada. doğuştan, bacaklarım doğuştan. Niye kollarında da var? Kollarım Şimdi da aç göster derdim. kollarım da şundan kaynaklı. Bunun da bir hikayesi var. Ee, Yengemlerin mutfağıyla salonunu birleştireceksek. Biz çok küçükken, yani ben çok küçükken ve balyozla o duvarı kırmamız Sen gerekiyordu. inşaat işçiliği yaptın bayağı. Evet, evet. Okey. Tabii. Hormondan değil yani. Yani oradan bir aldım onu. Bence genetik olarak da, genetik de çok O önemli. da olabilir evet. Bazı insanlar daha kaslı oluyor. Mantıklı evet. Biz neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Kendimizi tanıtmayı Evet, unuttuk. tanıttık işte yeter. Tanıttık Ege mı? evi. Evet, Yani yeterli. Daha ne yaşımızı olacak? söyleyelim. Ben 24 yaşındayım. Ben 27 yaşındayım. Ve ben 2 sene 7 aydır falan hormon kullanıyorum. Ben de az önce bakmıştım. Hesaplamadım ama 2017 Ekim'i gibi başladım. Yani 7-8 sene. 7-8 sene falan oluyor Evet. sanırım. Hı hı. Ve biz şu an Berlin'den çekim yapıyoruz. Ben Berlin'e 2024'ün Şubat'ında geldim. Yani 2,5 sene, yok 2 sene olmuş. Aynen tam 2 sene olmuş. Benim matematik. Zaman algım yok benim. 2 sene olmuş. Ben 2022 Temmuz'da geldim. 3,5 3,5 sene falan sanırım. Evet. Burada şeyler dönüyor şu an. Neyle? İşlemler. Hmm. İşlemler dönüyor. Eee, Biraz aslında hormonun öncesinden başlayabiliriz konuşmaya. Yani Evet. geçiş sürecinin en önemli parçalarından biri açılmak. Eee,
Ve her şey aslında net bir bilgiye de ulaşamadığımız için hiçbir zaman Evet, eee, bu arada. deneyimleri duyarak, görerek gerek sosyal medyada gerek internette ben şeyleri hatırlıyorum mesela insanların fotoğraflarına baktığımı, sürekli olarak sosyal medyada neleri paylaştığını çok bir şey bulamıyordum sanırım o süreçte. Bu açıdan biraz zorluydu. Aslında o süreçte ne kadar çok daha önceden deneyimlemiş insana ulaşırsak bir tık daha kolaylaşıyor bilgiye erişim. Evet. Ben de bakıyordum bu arada. Ama şeyi de düşünmek lazım işte. Yani yine bir fikrin oluyor tamam o kişilerin deneyimlerine baktığında ne olabilir diye. Ama bireysel olarak gerçekten herkesin farklı ilerliyor. Evet, çok çok fazla çünkü farklı hormonlar var Evet. zaten. Testosteronlar var kullandığımız. Em, Farklı dozlar var mesela. evet. Ve zaten genetik olarak da herkes de farklı etkiler ettiği için Aynen. yani onu duy, anla, algıla ama aynı şeyi kendinde bekleme gibi de bir süreç. Evet. Öyle gerçekten. Sen ilk hangi hormonla başlamıştın? Ben testogelle başladım. Testojen. Türkiye'de ben testojen olduğunu bilmiyordum bu arada. Var. Nasıl? Ve direkt testogel var. Çünkü o testojelin Okey. mesela farklı şeyleri var. Bu pompalısı falan var büyük Hı hı. şişede. Benim öyle değildi. Bayağı saşa şeklinde. Doğru senin evinde görmüştüm. Aynen bir Evet. tane Ne hatıra bıraktım alakası? böyle köşede. Bir tane kalmış. 1500 yıl önce. İşte evet. Böyle tarihi kesin geçmişti. Kutularını saklıyor musun şu an hormonlarının bu arada? Yo. Okey. Sen Ben saklıyor musun? arada saklıyorum. Aa. Ben hiç almadım. Onu orada çöpe atıyorlar direkt. Okey. Ben İstiyor musun? evet alayım ben bunu diyorum açık. Aa, okey. Mantıklıymış. Testojelle başladın yani. Aynen testogelle başladım ve benim biraz garip bir şekilde oldu başlamam. Çünkü Okey. hani Türkiye'de normalde bir süreçten geçmen gerekiyor ya. Ve ben gittim devlet hastanesine. O zamanlarda İzmit'te yaşıyordum. Ee, Gittim ve asla anlattıkları gibi olmadı. Hani normalde gittiğinde başvuruyorsun. Bir sene terapi alıyorsun falan ya. Ben gittim. 6 ay falan gittim ve ben o terapiye asla başlayamadım. Okey. Sonra ben dedim ki tamam ben bir şekilde başlayayım yani kaçak bir şekilde. Onlar mı seni başlatmadı Onlar beni yoksa başlatmadı. yoğun oldukları için mi? Ya şey dediler işte doktor burada yok. Buna bakan doktor falan. Bilmiyorum herhalde Buna legal bakan doktor. sıkıntılardan dolayı. Evet öyle bir Okey. şey dediler. Ve ben başlayamadım. En sonunda ben de dedim yani. Tamam zaten hani belli bir süre geçti. Çünkü o başta benim sorgulama sürecim de uzundu. Hangi yılda sen o yani doktor bulmaya gittin sürece başlamak için? Hangi yıllara? 2023'ün başı. Okey. 2023'ün başı ve 2023 Temmuz gibi ben hormona başladım. Okey. Aynen. Doğru. Ve şöyle oldu. Ay ben Hikayemi anlatayım. 2017'de başlamışım. Evet senin bayağı Okey olmuş. tamam. Hikayeyi anlatayım. Şöyle oldu. Ee, İzmit zaten İstanbul'a çok yakın ve benim Ankara'dan üniversiteden bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte İstanbul'a gittik böyle. Ve o zamanlar üniversiteler kapalıydı depremden dolayı mı? Covid'le deprem böyle arka arkaya gelmişti falan. Neyse üniversiteye gitmiyorduk işte online'dı. Onunla da uzun zamandır görüşmedik. İstanbul'a gittik ve İstanbul'a gittiğimiz gün ben şey dedim. Ben testosteron alacağım. Benimle eczaneye gel. Ve akşam eve gittiğimde başladım hormona. Yani böyle arkadaşımla Okey. İstanbul'a gezmeye gittiğimde testosteron aldım ve hormon sürecine başladım ve Seni 3 ne yıldır getirdi o neredeyse. noktaya tam olarak? Ben tamam bugün alacağım. Ya Yani bir şöyle anda zaten olmamıştır hani zaten. tabii ki bir anda olmadı. Zaten İzmit'te sürekli hastaneye gidip geldiğim için ve beni sürekli oyaladıkları için hani düşünüyordum almayı ama İzmit'te alabileceğim bir yer yoktu. İstanbul'da bir yerden araştırıp buldum ben onu. Hani böyle girip Okey. rastgele bir eczaneden almadım zaten. İşte sonra dedim ki madem gidiyorum alayım yani. Arkadaşımla gittik aldık. Oh. Evet o da bana destek oldu sağ olsun. Ne kadar süre kullandın testojen? Testoster. Ben onu Türkiye'den çıkana kadar kullandım. Ee, Eylül falan galiba. Eylül'e kadar kullandım. Temmuz'dan Eylül'e kadar. Okey. Aynen. Okey çok Sonra uzun bir süre değil. aşk hormona geçtim. Sen nasıl başladın? Hmm. Hmm.
Nasıl başladım çok karışık ama neyle başladım? Ya ben Nebido'yu çok duyuyordum. 3 ayda bir vurulan. Em, Bir Facebook grubu vardı. Bir yandan oradaki değişimleri inceliyordum insanların attığı fotoğrafları vesaire. Benim aslında ben de 9 Eylül'de başladım sürece. Benimki bir tık daha kolay oldu. Ben şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Psikiyatrist e, bence gaydi. Aa, Yani ve 4 ayda bana kağıdı verdi. Bir tık hızlı oldu. Yani okey. hayatımın tüm şansını orada kullandım. Hani sanırım o kadar hızlı olmasından kaynaklı. Öncesinden daha sonra bahsederim tabii ki ama em, evet Ay. işte kan tahlilleri, kemik taramaları vesaire. Em, Gittim aldım. Az önce sana gösterdim ya. Hı İşte hı. ilk gün fotoğraf çekilmişim Nebido'yla böyle. Nebido'yla başladım. Sonra bir noktada e, artık çok mu pahalıydı hatırlamıyorum. Yani muhtemelen öyle. Ondandır yani. Em, Sustanon kullandım. 3 Hmm. haftada bir olan. Fakat Sustanon beni o kadar yani mahvetti ki. Nasıl mahvetti? Nebido'da şöyle bir şey olmaya başlamıştı bende. Ben çok iniş çıkışlar yaşadığım bir süreçti zaten. Hem açılma süreci, depresyonlar vesaire. Nebido'da artık ağlayamamaya başlamıştım. Aa. Em, Fakat sus tonunu ne zaman alsam ilk gün sürekli ağlıyordum. Hiçbir sebep yok. Bu beni biraz şey yapmıştı. Çok fazla duygusal geçişler yapıyordu bende. Aslında o Nebido da oluyor diyorlar ya. Çünkü 3 ay Saçmalama. süreli değil Nebido'nun mi? gözünü seveyim. Gerçekten mi? Nebido benim diğer aşkım yani. Ben çünkü internete baktığımda hep şey diyorlardı işte 3 haftada bir olanda daha çok duygu geçişi var. Çünkü Evet hani aynı daha şeyi kısa süreli. söylüyoruz. Ay bir dakika evet ya bu arada. Hayır Nebido. yok bir dakika 3 hafta olanda değil 3 ay olanda. 3 ay olanda demek istedim. 3 ay olan yani Nebido'da daha çok duygu geçişi var. Çünkü çok yavaş salınıyor ya bir yandan ama böyle bir peak'i de var. O peak'te uzun süre kalıyorsun sonra down'da uzun süre kalıyorsun gibisinden. Aslında şöyle bir mantığa oturtursak. Yani 4 tane sustanon 3 haftada bir vurulduğunda. Tabii dozajlar kişiden kişiye göre değişiyor ama yine Nebido'ya eşit oluyor. 1000 miligram sanırım. Hmm. Eee, Fakat yani mantıken düşündüğünde aslında yani şöyle bir grafik düşünürsek testosteronun arttığı ve sonra azaldığı Hmm. östrojen seviyesi işte o noktalarda baskılıyor. 3 aya yaydığı için daha yavaş bir salınımla eee, Ha, daha daha stabil uzun mi? vadede seni stabilitede tutuyor. Okey. Çünkü sürekli sustanon yani 3 haftada bir vurulma. Ben bilmiyorum şu an sen Ben Nebido kullanıyorum şu an. okey. Yani ama son bir ay biraz böyle zor Son bir ay oluyor. biraz Evet. fazla. Ben bir ara şeyi denedim. Ya Sustanon'dan sonra Sustanon'u da bir süre kullandıktan sonra Sustanon'u bırakmak zorunda kaldım. Çünkü sadece beni değil çevremdeki herkesi etkilemeye başlamıştı. Ee, Üzüldüm insanlar adına. Sonrasında Nebido'yla devam ettim. Şeyi bir denedim. Hani 10-12 hafta olabiliyor ya Nebido. Evet. 10-12 haftada alıyordum sürekli. Bir noktada 10 haftada almaya başladım. Sonra vücudumda öyle bir kıllanma arttı ki Hmm. rahatsız etti mesela. Yani hormon öncesinde kıllanayım isterken ki gerçi bacaklarımda vesaire vardı benim kıllar. Eee, Yani sakallarım çıktı okey. Ama şu an mesela sakallarım uzayınca da biraz rahatsız oluyorum. Hmm. Yani benim kullanma ben mesela 3 senedir kullanıyorum ve 13 haftada falan vurduruyorum Nebido'yu. Ama hala devam ediyor. Okey. Yani bende durmadı. Yok kıllanma mı? Evet, Okey. hala.
Yani bilmiyorum. Duracak Ama gibi de görünmüyor. Yani sanki saçlardan alıp böyle bende de olsun. Şuradan alıyor. Şöyle bir şey yapıp diğer vücuda dağıtıyormuş. evet, bu arada çok iyi bir Ve açıklama gerçekten. ben yani artık Ben de öyle tıraş mı hissediyorum. edeyim arkadaşım, ağda yapayım? Evet, Çünkü bir de evet. şöyle de bir şey var yani. Ben açıldıkça da açıldım. Bence yani hani onun da etkisi var. Trans erkek olarak tanımladım ilk önce kendimi. Sonra trans gay olarak tanımladım. Ee, sonra dedim ki bir saniye yani ben hani ne erkek olarak hissediyorum aslında ne kadın olarak hissediyorum. Ve o normların içine bir şekilde giremiyorum ve girmek de istemiyorum galiba. Gerek olmadığını düşündüm yani bir noktada. Sosyal hayatta her ne Bunu, kadar zor olsa da onu. bunu sen Berlin'de yaşadın değil mi? Yani Yoksa gelmeden şöyle önce? sanırım 2-3 kişiye açılmıştım Türkiye'deyken. Hala Türkiye'deyken yani o son bir Ha. sene içinde çıkmadan. Yani partnerime ve yakın bir arkadaşıma açıldım. Finalinde ben böyle heyecanlıyım. Arkadaşımla konuşmuşum. Sonra partnerime anlatacağız falan. Ben böyle gittim. Dedim ki aşkım ben sanırım kendimi ne erkek olarak ne de kadın olarak hissediyorum. Ee, ve ben böyle bir noktada şeyi bekliyordum. Ee, hani buna dair sorular vesaire. Onun tepkisi o kadar şeydi ki. E, aşkım. Sonra evet bu okey oldu ama yani bunu tabii ki de dilediğim gibi insanlara açıklayamadım. Ee, ne bileyim oje sürebilecek bir yerde değildim ya da Evet, daha zor ya. kıyafetlerim beklentiler çok farklıydı zaten sosyal olarak. Yani mümkün değildi Türkiye'de benim için. Eee, fakat bayağı açık açık yaşadım. Evet Berlin'de yani böyle bir şansım oldu. Bir sürü yani her yerde non-binary'ler gördüğüm için. Eee, Berlin'in queer ortamı. evet. Sen kendini ne olarak tanımlıyorsun? Ben kendimi bir kırmızı elma olarak tanımlıyorum. Ben kendimi trans erkek olarak tanımlıyorum. Hala değişmedi. Bilmiyorum ileride değişir mi? Ama hani trans erkek deyince böyle bir şey de düşünüyor sanırım insanlar. Mesela Türkiye'de zaten beklenti o. Trans erkek deyince çok maskülen böyle. Hani adam gibi Evet. adam falan Evet. böyle. Yani ben öyle bir insan olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Ve öyle de hissetmiyorum. Ama non-binary olduğumu da düşünmüyorum. Hani zaten şey ya hani cinsiyet kalıpları yani saçma bir şey genel olarak düşündüğünde. Mesela Zaten. kadınlara dayatılan, işte erkeklere dayatılan. Yani kendini erkek hissettiğin için tamamen o bütün erkek stereotiplerine uyacaksın diye bir şey de yok yani. Evet yani bir de erkek deyince hani tam olarak kafalarda beliren şey sanırım ben ona böyle bir adapte olamıyorum. Çünkü Hmm. bir beklenti oluyor. Yani erkek okunuyorsun ya da işte trans erkeksin bir geçiş sürecindesin. Yani çok uzun süre mesela kendimi o kadar meşgul etmişim ki bununla. Yani o kalıba uymaya çalışmakla aslında. İlk başta ben de öyleydim bu arada. Çünkü hani bilmiyorum bir kendinden de bekliyorsun gibi. Hani trans Hadi be. erkeğim ben tamam hadi o zaman falan diye. Giy şunları Aynen falan. böyle çok maskülen Evet. takılıyordum ben de ilk başta. Ama şimdi düşününce biraz da şey o. Hani zaten kötü hissettiğim için kendimi mesela bir de testosterona ilk başladığım zamanlar böyle daha bir maskülen gözükmek istiyordum ya işte yani bir de hani sakalım falan da yok ne Hı hı. bileyim böyle 13 yaşında çocuk gibi duruyordum saçım kısa bir şekilde falan. Ve o yüzden sanki böyle ekstra maskülenliğe giderek o açığı kapatmaya çalışıyordum. Şu an mesela hormon ilerledikçe ben bu arada soğuktan konuşamıyorum şu an. Evet montumu giyip geri geldim.
Berlin havası. Hiç belli olmuyor Evet, gerçekten. güneş yanıltıyormuş gerçekten. Ben bir de Bir tişörtle. de güneşi ben aldım arkadaşım. Evet, biz yer mi değiştirseydik acaba? Olabilir. Neyse boş ver, tamam. Dur. Mont giydim ya. Sıcak sıcak ısınıyorum şimdi. Nerede kalmıştık? En son işte bu şey dedim ben. Hormona başladığımda ilk başlarda maskülen, ekstra maskülen olup o hissettiğim açığı kapatmaya çalışıyordum. Evet. Evet. Ondan bahsettik. Evet. Bence şuraya da girmek istiyorum ben o esnada. Bende de şöyle bir şey olmuştu. Ee, Female to male, yani kadından erkeğe olduğunda bir tık sanırım kendimi o kadar çok sınırlandırmışım ki bir çerçevede kalmışım yani. Nedir? İşte kadınlar erkeklere ilgi duyar, erkekler kadınlara. Hmm. Eee, Hani bunun böyle olmadığını zaten biliyorsun. Yani queer bir insansın, keşfediyorsun. Sosyal medyada birçok insanlar görüyorsun, araştırıyorsun vesaire. Ben de o esnada şu olmuştu. İşte bu terapiye giderken hastanenin bekleme salonunda diğer trans erkekler geliyordu. Bazen bir form doldururken, bazen beklerken ve gerçekten yani 5 kişi varsa 3 kişi e, böyle o kadar tesbih sallıyorlardı ki ve böyle hani kabadayı gibi geliyorlardı ki ben ister istemez o süreçte biraz da kendimi sorguladım. Yani hetero bir trans erkek olarak tanımlıyorum. Yani kadın partnerlerim de oldu tabii ki o süreçte. Bir noktada bir arkadaşımın desteğiyle o bir gün beni aldı karşısına. Dedi ki evi ne zaman kabul edeceksin? Ben de dedim ki neyi? Gay olduğunu ne zaman kabul edeceksin? Ondan sonra değişti aslında bende de bir tık. Zaten hiçbir zaman çok böyle ekstra maskülen olmadım. Zaman zaman kendimi çok daha maskülen hissettiğim, zaman zaman daha feminen hissettiğim günler oluyor. Değişiyor bunlar. Hala öyle. Hı hı. Ben oradan öyle bir örnek verebilirim. Benim için o erkeklik algısı. Aynen, ben de biraz bahsedebilirim. Çünkü ben de mesela trans olduğumu sorgulama sürecimde mesela hani kendimi biseksüel olarak tanımlıyordum aslında ilk başta. Ama sonra gerçekten bu hatta hormona başlamadan önce oldu bu. Bu ekstra maskülenlik isteğinden dolayı ben de e, trans olduğumu kabul etmeden önce bir süre böyle maskülen bir lezbiyen olarak takılmayı denedim. Çünkü zaten trans olduğumu kabul etmek istemiyordum asla. Çok uzun bir süreçti benim için bu. Üniversite zamanlarımda. 2 sene falan öyle yaşadım yani. Ama sonrasında dedim ki olmuyor. Yani benim böyle diyecek bir arkadaşım da yoktu bana. Karşısına alıp Şu konuşabilecek an var arkadaşım. arkadaşım. Evet. Ben buradayım. Bana Teşekkür ederim. anlatabilirsin. Teşekkür ederim. Paylaşabiliriz bunları. Gerçekten. Beraberce. Yani işte 2 sene öyle bir süreçten geçtim. Sonra hani yine biseksüel olduğumu kabul etmedim. Ben de hetero bir trans erkek olarak takılıyordum. Ama sonra bilmiyorum. Partnerlerin oldu mu o esnada? Ya şöyle oldu benim için. Trans olduğumu kabul etmeden önce oldu partnerlerim. Erkek de oldu. Ama o son 2 senede mesela sadece kadınlarla Hı hı. date yapıyordum. Ama trans olduğumu kabul ettikten sonra ben direkt kapattım dating hayatımı. Ben direkt dedim ki tamam, ben tamamen kendime odaklanacağım ve hani bu işin sonu neymiş falan diye böyle bilmiyorum. Ve bitmiyor bu arada. Evet, bitmiyor. Bitmek bilmeyen bir süreç. Evet. Olmadı yani. Hani benim dating experience'ım olmadı. İşte son zamanlarda 1 ay önce falan oldu. Bir cis erkekle. Yani okeydi. Hani biseksüel olduğuma eminim bu arada. Okey. Böyle. Kırmızı bir biseksüel misin? Yeşil bir biseksüel. Nasıl yani? Kendini kırmızı bir elma gibi hissediyorum. Evet, kırmızı bir biseksüelim sanırım. Okey. Şu an öyle Kırmızı düşünüyorum. senin en sevdiğin renk. Evet, kırmızı benim en sevdiğim renk. Koyu kırmızı.
Çok severim. Hormona okey, tamam, başladık. İlk gün sen gittin bir eczaneden aldın. Ben Aynen. aldım ve vuruldum hormona. Böyle ilk aşamada vücudunda gerçi sen testosteronla başladığın için Evet. ben libidoyla başladığım için aynı ölçüde değil. Ama en azından belirli bir süre geçtikten sonra, yani ilk 3 ay, ilk 6 ay senin için nasıldı? Böyle fiziksel veya ruhsal, duygusal nasıl farklılıklar oldu kendinde? Yani şöyle, testogelle başlayınca genelde düşük doz gibi bir his var aslında. İnsanların kafasında öyle bir şey beliriyor ama ben düşük dozla başlamadım. Zaten Türkiye'de bilmiyorum şu an pump'lı satılıyor mu ama sachet şeklinde aldığım için hani belli bir dozdu ve o direkt normal dozdan başladım. Hı hı. Ama tabii ki farklılık var iğneyle. Yani var bariz bir şekilde. Çünkü mesela ilk başladığımda e, sesim benim çok değişmedi o 3 ay boyunca. Sanırım 3 ay boyunca kullandım testoceli. Sonra ben de iğneye geçtim Polonya'da. Sustanon gibi bir şey kullandım ben de. İsmi o değildi. Ama 3 haftada bir oluyordum. Ve arada bariz bir fark vardı. Mesela Sustanon'u aldığımda yani tabii ki süre de geçmiş oluyor ondan dolayı da ama hani sakallarım falan çıkmaya başladı. Ama Türkiye'de testocel kullanırken hani yoktu. Yüzümde hiçbir şey yoktu benim. Hı hı. Onun harici hissettiğim daha çok duygusaldı benim testocelle birlikte. Hani sinir mesela. Çok sinirliydim ben. Öyle bir sinir harbi yaşanıyor ki. Evet, inanılmaz bir sinir. Ama bence o bir yandan da sadece hormonla ilgili değil. Hani bir sinir o yani. Her şeye karşı bir sinir. Ne demek Bir istiyorsun? isyan gibi. Bilmiyorum. Arkadaşım, neden isyan? Mesela başladık ya hormona. Ya ben kendim için söyleyeyim. Ben mesela aile evinde başladığım için ve gizlemek zorundaydım. Hani ben zaten bu sürece başlamışım. Hem hormonlardan dolayı hem duygusal olarak yıpratıcı bir süreç. O sırada da hani sürekli işte aile meseleleriyle uğraşıyorum falan. Bilmiyorum. Dışarı çıktığımda kötü Anlaşılır, evet. hissediyorum. Doğru, okey. Böyle sinirliydim her şeye Evet, şu an yani. anladım neyi Evet. kastettiğini. Yani bende de bir sinir vardı ama sinir daha çok bence Nevido'nun dozajından kaynaklı, gereksiz bir, yani aslında ikinci bir ergenlik diye adlandırıyoruz ya onu. Evet öyle Yani gerçekten. tekrar giriyorsun ergenliğe. Ee, O beni biraz yormuştu galiba. Arkadaşlarım sağ olsunlar, çok tatlılardı. Beni idare ettiler o süreçte. Ama ben o kadar çok, yani bir anda bir şeylere bağırabilip e, olur olmayacak şeylere kızabiliyordum. Yani o beni biraz zorluyordu galiba. Duygusal açıdan. Aynen. Ve gerçekten hani değiştiğin için ona alışma süreci de zor. Tabii. Yani bir şeyi hissetme şeklin bile değişiyor yani. Verebileceğin tepkiler. Evet. Şöyle bir şey de deneyimlemiş. Yani deneyimledim. Evet. İlk hormondan önce, hormon ilk almaya başladıktan sonra ve devamında şunu fark ettin mi hiç? Ben de çok belirgindi çünkü. Eee, Hormondan önce çok daha detaylı düşünen bir insandım. Çok daha dallanıp budaklanan bir düşünce yapım vardı. Yani şu anda da öyle. Ama hormona başladıktan sonra hani böyle bir gerçekten bakış açım, yani duyguları tek bir noktaya odaklanır oldu. Detaylara çok girememeye başladım. Hmm. Bilmiyorum bende böyle bir şey oldu mu? Yani düşünme şeklim kesinlikle değişti. Ama bilmiyorum öyle bir şey değil sanırım benimkisi. Daha çok duygusal. Hani Hı hı. mesela sinirlenme şeklim değişti. Nasıl yani? Bilmiyorum daha böyle Masaya mı patlayıcı. vuruyorsun artık? Evet, duvar Öyle mi sinirleniyorsun? yumrukluyorum Ben falan. hayal edemiyorum sen nasıl öyle sinirleniyorsun. Yok ben zaten sinirli bir insan değilim o kadar. Ama hormondan önce çok daha sinirliydim sanki. Okey. Hormonun 3 ayı olan sinirim ekstrem bir şey. O yüzden de diyorum hani o zaman yaşadığım şeylerle Hı alakalı hı. daha çok. Okey. Yani daha çok demeyeyim de onunla birleşip böyle ekstra bir
sinir, stres yaşadım o dönemde. Ama şu an böyle daha sakinim ya ben. Yani Sakin. hormon beni daha çok sakin yaptı. Hani bir süre sonra. Sen yapısal olarak da sanki. Yani ben de öyleyim Yani biraz. evet, o da var. Biz böyle bizi koy bir yere, böyle biz böyle kalabiliriz yani. Bacaklarım hep öyleydi zaten. O okeydi mesela ama okey bile değildi. Onlarla bile barışık değildim ama beni bu noktalarda biraz hormon aslında etkilemeye başladı. Fiziksel Ama olarak. ne kadar sürdü mesela bu dediklerin? Arkadaşım güzel bir soru. Çok uzun sürdüğünü düşünmüyorum. Çünkü ilk hormondan sonra benim reglim de kesildi. Benim de bu arada. Evet. Okey. Yani o da onun da bir etkilediği bir şey olabilir. Ben diyeyim 6 ay yani. Hafif hafif zaten bıyıklar küçük küçük çıkmaya başladı. Sakallar biraz çıkmaya başladı. Yüzüm böyle çenem bir şekillendi yani. Kendi şeklini bulmaya başladı. Ekstra bir şey yapmadım. Spor yapsaydım bence çok daha hızlı etkisi olabilirdi belki ama 6-7 ay sonra artık görmeye başladım o efekti. Hmm. Sende de şey oldu mu? Ben sanki hormon almaya ilk başladığımda yüzüm daha çok şişti. Böyle bir dönem. Daha yuvarlak bir yüzüm oldu. Çünkü ben spor yapıyordum öncesinde ve benim yüzüm biraz daha böyle kemikliydi. Okey. Yani hormon almaya başlayınca sanki böyle bir spora da devam ettim bu arada. Ben hormonu alırken ilk 3 ay boyunca spor yapmaya devam ettim. O yüzden senin dediğin mesela o kalçadan yağ gitme oranı falan şey oranı diyorum. O bende de oldu. Ama sanki yüzüm şişti benim ilk başlarda. Acaba vücut ilk defa böyle bir şeyle karşılaşınca bir tepki mi verdi? Şey demişlerdi, ben onu internetten araştırmıştım bu arada. Bu vücudun su tutma oranı falan artıyormuş ilk başta bazı Okey. insanlarda. Tabii bazı kişiler kilo alıyor zaten Aynen. Ben kilo hormon almadım başladıktan sonra. diye hatırlıyorum. Kilo almadım ama yüzüm şişti. Garip bir şekilde. İştahın açıldı mı peki? Ay tabii ki bu Hadi ya. arada. O Evet, bende olmadı açıldı. mesela. Nasıl ya? Olmadı. Nasıl olmadı? Bayağı hiç olmadı. Oha. Benim bayağı açıldı. Ya ben zaten spor yaptığım için yine böyle hayvan gibi yiyordum ben. Aşırı yiyordum ama Yarısın. daha da bir hayvan gibi. Mesela bir tabaktan 2 tabağa çıkmak gibi. Bayağı Okey. bir artış oldu bende. Spor da yaptığın için Aynen. dengeliyordu. Evet. Bu arada spor yapın arkadaşlar diye. Spor yapın. Çekinmeyin. O spor salonuna gitmek çok zor ama gerçekten iyi geliyor. Ben de tekrar başlayacağım. Var mı başka bahsedeceğimiz konu bu arada? Başka bahsedeceğimiz konu vardır. Biz unutmuş olabiliriz, bilmiyorum. Yani bahsetmemizi istediğiniz konular varsa paylaşabilirsiniz. Aynen. Yanı sıra deneyimlerinizi ben duymayı, okumayı çok isterim. Ve eminim okumayı isteyen başka insanlar da olacaktır. Deneyim paylaşımı çok önemli trans geçiş sürecinde. Evet. Yorum olarak soru atarsanız Evet. tekrar bir video çekeriz. Bu biraz böyle muhabbet gibi oldu ama Evet, ilk videomuz sonuçta. evet. Ee, Öyle de olsun bir günde ya. karar verdik ve çıktık çektik yani daha ne olabilir? Aynen. Evet, böyle bir tık sohbet hiç tavsiye vesaire değil. Kendi deneyimlerimizi paylaştığımız, kendi hikayelerimizi paylaştığımız videolar olacak genel olarak. Ameliyatlardan konuşacağız. Evet. Hmm, bizde hikaye çok. Yani anlatırız, biz bir şeyler konuşuruz sanırım. Ama bir sonraki videomuzda hava çok daha güzel olacak. Kesinlikle Evet. ve ben Shortlarla mı? Yok, daha değil. ay bilmiyorum ama ben böyle titremiyor olacağım mesela. Okey. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ee, böyle kucak dolusu sarılıyoruz size.